to our young leaders. I'm Teacher Gizem. And I'm Teacher Ammar. How are you, Teacher Ammar? I'm doing great, thank you. How about you, Teacher Gizem? I'm good, thank you. I hope everybody is healthy and happy too. Yes, today we prepared a new activity for you. We will teach you lots of extra things. If you are ready, let's start. Evet, bugün sizin için yeni bir aktivite hazırladık. Bugün bir sürü şey öğreneceksiniz. Bunun için hazırsanız başlayalım. Okay, for today we will start with some new vocabularies. We will introduce our activity. Our topic is safety rules. So we have the first vocabulary, which is security. Güvenli. S-E-C-U-R-I-T-Y, security. Okay, for the next vocabulary, it is protection. Koruma. Yes, P-R-O-T-E-C-T-I-O-N, protection. Next one is precaution. Önlem. Önlem. Okay, P-R-E-C-A-U-T-I-O-N, precaution. Okay, the next vocabulary is risk. Risk. Okay, R-I-S-K, risk. Next one is hazard. Tehlike. Okay, H-A-Z-A-R-D, hazard. Next one, emergency. Acil durum. E-M-E-R-G-E-N-C-Y, emergency. Okay, for the next one, caution. Dikkat, dikkat etmek. Yes, C-A-U-T-I-O-N, caution. Next one, danger. Tehlike. D-A-N-G-E-R, danger. So for the next one, observe. Gözlem yapmak. O-B-S-E-R-V-E, observe. For the next one, escape. Kaçmak. E-S-C-A-P-E, escape. For the next one, fear. Korkmak. F-E-A-R, fear. For the next one, beware. Çekinmek. B-E-W-A-R-E, beware. Now our vocabulary part is finished. There are many ways in which we can be injured or harmed if we are not careful. We should always try our best to live safely and follow all our safety rules. The safety rules should be followed at home, at school, on the roads, and actually they should be followed everywhere. Let's learn about them today. Dikkatli olmazsak yaralanabileceğimiz, zarar görebileceğimiz birçok yol vardır. Her zaman güvenli bir şekilde yaşamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve tüm güvenlik kurallarına uymalıyız. Güvenlik kuralları evde, okulda, yolda uymalı ve aslında her yerde uyulmalıdır. Bugün bunlar hakkında bilgiler edineceğiz. Yes. Safety at home, we should be careful at home. Do not play with things like scissors, blades, knives, switches and wires, medicines, and matchsticks or fire. These can be extremely harmful for you. For example, if you play with scissors, you might get cut, and playing with fire is also dangerous. You may burn yourself or your house may catch a fire. Teacher Ammar bize evde güvenlik kuralları hakkında biraz bilgi verdi. Evde dikkatli olmalıyız. Evde makas, bıçak, jilet gibi şeylerle oynamamalıyız. Anahtarlar ve teller, ilaçlar, kibrit kutuları veya ateş, bunlardan uzak durmalıyız. Bunlar bizim için son derece zararlı olabilirler. Örneğin makasla oynarsanız bir yerinizi kesebilirsiniz. Veya ateşle oynarsanız bir tehlike anı oluşabilir. Kendinizi yakabilirsiniz veya evi tutuşturabilirsiniz. Yes, and also don't touch electrical equipments like switches and wires, hot irons, the oven, computers, music players, toasters, and appliances or any other electrical items with wet hands.
It may give you an electric shock, and don't go near the stove or touch the hot pans in boiling water. You may burn yourself. Anahtarlar ve teller, sıcak ütüler, fırın, bilgisayar veya bilgisayar kasası, müzik çalarlar, tost makineleri ve ev aletleri gibi elektrikli eşyalara dokunurken dikkatli olmalıyız. Islak elle bu cihazlara dokunmamalıyız çünkü elektrik çarpmasına neden olabilir. Yes, okay. And keep your toys, bags, shoes, and other items in place. You or anyone else can fall over them. Be careful. Never open the door for strangers. They may harm you. And while most of people are good, there are some people are not good. They don't keep kids safe, and don't be tempted by people who don't know. Oyuncaklarınızı, çantalarınızı, ayakkabılarınızı veya diğer eşyalarınızı olduğu yerde tutun. Siz veya başkaları onların üzerine düşebilir. Dikkatli olun. Asla yabancılar için kapıyı açmayın. Size zarar verebilirler. Çoğu insan iyi olsa da çocuklara güvende tutmayan ve korumayan bazı insanlar vardır. Tanımadığınız insanlar tarafından belki kışkırtılabilirsiniz. Okay, now we will learn some safety tips for school and outside. Always throw the waste in the dustbin. Body littering by throwing waste here and there pollutes the land and makes it unsafe. It causes a big health threat to animals and humans. Şimdi okul ve dışarısı için bazı güvenlik ipuçları hakkında bilgiler vereceğiz. Atıkları her zaman çöp kutusuna atıp çöp kutuları buraya atarak çöpleri herhangi bir yere atarak doğanın kirlenmesine izin vermeyin. Hayvanlar ve insanlar için büyük bir sağlık sorunu haline dönebilir. Yes, and we should always walk in queue. Wait for your turn and don't push anyone. Don't ever leave your school or go anywhere with a stranger. Don't eat anything given to you by a stranger. It may be harmful for you. And remember to inform your teacher or school security if you see someone suspicious. Her zaman sıra beklemeliyiz ve kimseyi itmemeliyiz. Asla okulunu zorlama, tanımadığın biriyle bir yere okula zorlama veya tanımadığın biriyle gitmemeliyiz. Bir yabancının sana verdiği hiçbir şeyi yememeliyiz. Çünkü bu sana zarar verebilir. Eğer şüpheli biri görürsen öğretmenine veya okul güvenliğine haber vermelisin. Yes, and be careful on stairs. Don't push anyone or run and jump on the stairs. You may hurt yourself or others when you are on the playground. Always wait for your turn on swings. Merdivenlerde dikkatli olmalıyız. Kimseyi itmemeliyiz veya merdivenlerden koşarak ilerlememeliyiz. Kendinize veya başkalarına zarar verebilirsiniz. Eğer parktaysanız, bir oyun alanındaysanız her zaman salıncaklarda bile sıranızı beklemelisiniz. Yes, and now we will learn about something very important, which is first aid. Şimdi çok önemli bir şey öğreneceğiz. Bu ilk yardım üzerine olacak. And if we don't follow the safety rules carefully, we may sometimes get hurt. If someone else is injured, we should help them. Help given to an injured person before the arrival of a doctor is called the first aid. Güvenlik kurallarına dikkat etmezsek bazen canımız yanabilir. Başkası yaralanırsa ona yardım etmeliyiz. Yaralıya doktor gelmeden önce yapılan yardıma ilk yardım denir. Okay, and the purpose of first aid is to minimize the injury and future disability. If someone is injured, then in case of wounds or cuts, clean it properly and then use an antiseptic lotion. If an adult is there, ask for help. If there is a minor burn, ice cubes can be applied for relief. If it's a major accident,
and no one is around, immediately dial the emergency number. İlk yardımın amacı yaralanmayı ve gelecekteki sakatlığı en aza indirgemektir. Bazıları yaralanırsa yara veya kesik olması durumunda düzgün bir şekilde temizlememiz gerekir ve ardından antiseptik bir solüsyonla ya da losyonla üzerini temizlememiz gerekir. Eğer bir yetişkin varsa ondan yardım istemeliyiz. Eğer küçük bir yanık varsa rahatlatmak için biraz buz küpleri koyabiliriz. Now it's time to learn about something so important, most important in other words, good touch and bad touch. Şimdi en önemli şeylerden birini öğreneceğiz. İyi dokunuş ve kötü dokunuş. Yes, when mother gives you a hug or father gives you a good night hug, makes you happy, comfortable and safe, it is good touch. But sometimes when a person touches you and you get an uncomfortable feeling, it's bad touch. If you feel uncomfortable with someone's touch, run away from there and tell your parents or teachers about it. Be careful, be brave. Your safety is in your hands. Annenin sana sarılması veya babanın sana iyi geceler demesi seni mutlu eder ve seni rahatta ve güvende hissettirir. Bu iyi bir dokunuştur. Fakat bazı durumlar vardır. Ama bazen biri sana dokunduğunda rahatsız olursun. Bu kötü bir dokunuştur. Eğer birinin dokunuşundan rahatsızsanız oradan kaçın, anne, babanıza veya öğretmenlerinize bu durumu anlatın. Dikkatli olun, cesur olun, unutmayın, your safety is in your hands. Yani güvenliğiniz sizin elinizde. Now, fun fact time. Teacher, did you know your brain generates about 12 to 25 watts of electricity? Şimdi bize T.Ammar ilginç, eğlenceli bilgiler verecek. Beyninizin yaklaşık 15-25 watt elektrik ürettiğini biliyor muydunuz? That's enough to power a low wattage LED light. Bu düşük wattlık enerji bir led ışığını yakmak için yeterlidir. Also, scientists have recently discovered that for a period of time, after you have exercised your body products a chemical that produces the chemical that makes your brain more willing to learn. Ayrıca bilim adamları yakın zamanda egzersiz yaptıktan kısa bir süre sonra vücudunuzun beyninizin öğrenmeye daha istekli hale getiren bir kimyasal ürettiğini keşfettiler. And if you are stuck on some difficult homework, go out and run, play or exercise around for a while. Then tackle the problem again. You might discover that you are much more able to solve it. It's question time. Eğer ödevinizi yaparken zorlanıyorsanız, mesela bazen soru çözüyoruz, soruya odaklanıyoruz ama çözüme ulaşamıyoruz. Böyle durumlarda dışarıya çıkın, koşun, oyun oynayın ya da egzersiz yapıp tekrar ödevinize geri baktığınızda zorlandığınız soruyu çözdüğünüzü göreceksiniz. Şimdi bazı sorularımız var ve biz bu sorulara T.Ammar'la birlikte cevap vereceğiz. Okay, for example, the first question is, why do we feel electric shocks when we touch each other? Why do we feel electric shocks when we touch each other? Neden bazen insanlara dokunduğumuz zaman elektrik çarpıyor? Bu sorunun cevabını şimdi T.Ammar bize verecek. Okay, we know that everything in the universe is made up of atoms, and the atoms have electrons in them. Some materials lose or gain electrons when rubbed against each other. Thus, the electrons transfer from one material to another. As a result of this, their surface develop a charge. This is nothing but static charge. This phenomenon is
called static electricity. It is the build-up of electrical charge on the surface of any object. Evrendeki her şeyin atomlardan oluştuğunu ve atomların içinde elektronların bulunduğunu biliyoruz. Bazı maddeler birbirine sürttüğü zaman elektron verirler veya alırlar. Böylece elektronlar bir maddeden diğerine geçiş sağlar. Yüzey bir yük geliştirir. Bu statik yüktür. Başka bir şey değildir. Biz bu duruma, bu olguya statik elektrik diyoruz. Herhangi bir nesnenin yüzeyinde elektrik yükünün birikmesidir. Buna örnek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Genelde okulda çalışmalar yapmışızdır. Mesela balonu şişiriyoruz ve yünlü bir kazak giyiyorsak üstümüze böyle bayağı bir sürtüp onu pul bibere batırdığımız zaman direkt pul biberler balona yapışıyor. İşte buradaki gerçekleşen olay aslında statik elektriktir. For example, when we walk on a carpet or wear wool socks, the electrons from it tend to get transferred to us. This develops a negative charge on our body. Thus, when we touch a metal or person, these electrons jump onto them. This sudden movement of electrons give us that mild electric shock. By the way, static electricity is worse in winter. Örneğin bir halı üzerinde yürüdüğümüzde veya yün çorap giydiğimizde elektronlar oradan bize transfer olur. Yani bize geçerler. Bu vücudumuzda negatif bir yük oluşturur. Bu nedenle bir metale veya bir kişiye dokunduğumuzda bu elektronlar onlara atlarlar. Elektronların bu ani hareketi bize o hafif elektrik şokunu verir. Bu durumda da kışın statik elektrik daha fazladır diyebiliriz. Çünkü kışın daha fazla yünlü şeyler giyip aslında daha fazla elektrik yüklüyoruz vücudumuza. Now, Teacher Ammar will ask some easy questions. Okay, let's start with the first question. First question is, how many legs does a spider have? How many legs does a spider have? Answer is 8. Okay, the second question is, what is the name of the season when the leaves change color and fall from trees? Again, what is the name of the season when leaves change color and fall from the trees? Answer is fall. Okay. Third question is, which is the tallest animal in the world? Which is the tallest animal in the world? Answer is giraffe. Okay. So the fourth question is, which month has only 28 days? Again, one more time. Which month has 28 days only? Answer is February. Okay. The last question is, which color is made by mixing red and yellow? Which color is made by mixing red and yellow? Answer is orange. And our activity is finished. Thanks Today we learned so many good information from Teacher Ammar. We learned how to save in our life, at home, at school. He said so many things. Yes, thank you, teacher, for your help. You gave us a lot of information. And thank you for listening to us, everyone. I wish you a good day. See you, everybody. Bye.